Onlar aramızda ve bir planları var. Onlarla hareket edenler dünyada çok önemli görevlerde. Uygulamaya koydukları plan başarıyla ilerliyor ve bu planın gerçekleşmesine çok az kaldı. Dünya içeriden kuşatıldı ve biz bunun hala farkında değiliz. Dünyamızda son zamanlarda garip olaylar meydana geliyor. Kimse farkında değil. Sanki insanların gözüne perde inmiş gibi yaşanan her şey normal karşılanıyor. İnsanlık uykuda ama artık uyanmanın vakti geldi. Antarktika, herkesin gözünü diktiği gizemli yer. Gizemli yer olarak anılmasını fazlasıyla hak ediyor aslında. Çünkü Antarktika hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Üzerinde Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkenin üsleri bulunmakta. Arkeolojik araştırmalar buranın uzun zaman önce bitki ve hayvan türleriyle çevrili ormanlık bir araziye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Değişen iklim koşulları Antarktika'da bu canlı yaşam ortamını yok etmiş ve geriye karlarla kaplı ıssız bir kıta bırakmıştır. İşte bu bölgede araştırma yapan bilim adamları her geçen gün yeni bilgilere ulaşmakta ve birçok garip olayla karşılaşmaktadır. Meydana gelen bu garip durumlar dünyayı etkileyecek olayların fitilini ateşleyecek nitelikte. İnsanlar orada görev yapan bilim adamlarının sadece buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını zannediyor. Fakat durum sanıldığının aksine oradaki bir grup bilim adamının diğerlerinden farklı olarak kadim tarihe ışık tutacak bilgileri ve bir şeyi ortaya çıkarmaya çalıştığıdır. Bu şey ne mi? Büyük bir kıyamet alameti. YouTube'da yayınlanan bir belgeselde son derece çarpıcı bilgiler ele alınmıştı. Rus bilim adamları çalışma alanları olan Vostok Gölü'nde incelemelerde bulunmuş ve 20 yıllık bir sondaj işleminin ardından Buzul Gölü'nün 4000 metre altında bir tatlı su kaynağı bulmuşlardı. Bu tatlı su kaynağının deniz seviyesinin 500 metre altında olduğu ve devasa bir büyüklüğe sahip olduğu belirtilmişti. 250 kilometre uzunluk ve 50 kilometre genişlik. Üstelik burası araştırmalardan ortaya çıkarıldığı kadarıyla 3500'den fazla canlı türüne ev sahipliği yapıyordu. Bu buluntulara göre de araştırmacılar yakın zamanda burada antik bir kentin olabileceği varsayımında bulunmuşlardı. Bunun dışında en dikkat çekici açıklama ise araştırma yaptıkları bölgede bir manyetik anomali durumu olduğuydu. Bilim adamları bu anormal durumu açıklayamıyorlardı. Bu manyetik alanla kaplı bölge gölün doğusunda 104 kilometre uzunluğunda ve 75 kilometre genişliğindeydi. Gölün ve bu manyetik alanın boyutunun ne kadar büyük olduğunu fark ettiniz değil mi? Bu bölgeyi şu an NASA uzmanları dahil birçok ülkenin bilim adamları da incelemek için sırada beklemektedir. Bu durum sizlere bir şeyler çağrıştırmıyor mu? Evet, doğru tahmin. Burası Yecüc Mecüc'ün hapsedildiği alan olabilir mi? Hz. Zulkarneyn Yecüc Mecüc'ü buraya mı hapsetmişti? Bilinenlere göre sayıları milyarları bulacak olan Yecüc Mecüc'ün yer altından çıkacağı ve yeryüzünde içmedik su bırakmayacağı, bütün gölleri kurutacağı aktarılmaktadır. Susuzluğun o denli çok olacağı ve kara sineklerin insanların gözüne su içmek için gireceği aktarılmaktadır. Böyle sayıca fazla olan bir varlığın hapsedildiği yerde yaşamak için gerekli şartlara sahip olması gerektiği düşünüldüğünde Antarktika bu varlıklar için en uygun yer olması gerektiği mantıklı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü buzulların altında dünya tatlı su rezervinin %70'i bulunuyor. Ve son araştırmalarda elde edilen bilgilerde buzulların altında canlı yaşamının olduğu da bildirilmiştir. Bazı araştırmacılar Yecüc Mecüc'ün hapsedildiği dağın Kırgızistan dağlarının Özbekistan sınırında olduğunu ve bu dağın Özbekistan yamacının dümdüz olduğundan bahsetmektedir. Ekrana koordinatları veriyorum. İsteyenler bakabilir. Yecüc Mecüc'ün kıyamete kadar iki dağın arasında Hz. Zulkarneyn tarafından demir ve bakırın eritilerek bir set yapıldığı ve buraya hapsedildiği Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Bu iki dağın arasına çekilmiş set, buzulların altında bilim adamlarının ortaya çıkardığı manyetik anomali ile ilgili olabilir mi? En doğrusunu Allah bilir. Sizlere bir videomda Antarktika'da çok büyük bir manyetik alanın olduğunu ve Yecüc Mecüc'ün buraya hapsedildiğinden bahsetmiştim. Bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Açıklama kısmına linki ekleyeceğim.
Peki Yecüc Mecüc kutuplardaysa onu kim ortaya çıkarmak istiyor? Birilerinin orduya ihtiyacı var sanırım. Bilim adamları yaptıkları açıklamalarda kutuplarda buzulların eridiğini, küresel ısınma nedeniyle erimenin hızının artacağı ve buna bağlı olarak deniz seviyesinin yükseleceğini ve birçok ülkenin sular altında kalarak ortadan kalkacağını belirtmiş ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde görüş bildirmişlerdi. Buna bağlı olarak küresel ısınmanın etkisini azaltacak Paris İklim Anlaşması imzalanmış ve buna dünyadaki bütün ülkeler imza atmıştı. Paris İklim Anlaşması'na kısaca değinirsek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemler içeren bir anlaşmadır. Anlaşma 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmış ve yeterli sayıda üye ülkenin imzalamasının ardından 4 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Anlaşma 195 üye ülke tarafından imzalanması bakımından dünya tarihinde iklim değişikliği ile ilgili en geniş kabul görmüş anlaşma olma özelliğine sahiptir. Ne gariptir ki Amerika ortada hiçbir şey yokken Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı almıştır. Tabi buna bağlı olarak küresel ısınmayı etkileyen, sera gazının doğaya salınımını artıran birçok Amerikalı firmanın üretimlerinde çok hızlı artışlar gerçekleşmiştir. Aslında amaç küresel ısınmayı hızlandırmak ve Antarktika'da saklı olan orduyu ortaya çıkarmaktır. Amerika'nın Başkan Trump döneminde yapmak istediği de budur aslında. Fark edilirse Trump'la Amerika bir anda değişime uğramış ve bir hazırlık içerisine girmiştir. Bu değişikliğin bir sebebi var elbette. Deccal çoktan beri dünyada ve şu an kendi gücünü oluşturmak için çalışmaktadır. Bunu yapabileceği en uygun yer süper güç Amerika. İnsanlardan elde edeceği gücü Singularity projesiyle gerçekleştirirken bunun dışında asıl gücünü oluşturacak bu varlıkları serbest bırakmak için çaba sarf etmektedir. Bununla alakalı mesajlarını fark edilirse birçok Amerikan filminde değişik şekillerde ona inananlara iletmektedir. Bir de dünyada çok önemli görevlerde olan ve ileride Deccal'in safına geçeceği düşünülen bir varlık var ki onlara ancak dikkatli gözler seçebilmektedir. Bunlar kim mi? Reptilyanlar. Evet, reptilyanlar gerçek. Fakat reptilyanları genelde uzaylı varlıklar olarak tanımlayan çoğu araştırmacı şu gerçeği göz ardı etmektedir. Adına reptilyan dense de bunlar şeytani ve cini varlıklardır. Bu varlıklar Tevrat ve İncil'de bahsedilen Adem'in ilk eşi Lilith'in dünyaya kaçıp şeytanla yaşadığı ilişkiden doğan çocuklarıdır. Bu konuya ayrı bir videoda değineceğim. Bu varlıklar insan bedenine girip bu bedende yaşayabilmektedir. Özellikle yüksek mevkilerde olan kişilerin bedenine girerek büyük plan için hazırlık yapmaktadırlar. Kameralara yansıyan görüntülerde bu varlıkların yaşadıkları vücutların tepki vermesi sonucu dışa vurum gerçekleşmiş ve ortaya ilginç görüntüler çıkmıştır. Bu varlıklar da dünyayı kontrol altına almak için çalışmaktadır. İşte bu canlıların varlığına ilişkin birkaç görüntü. Reptilyanlarla ilgili yapacağım bir videoyu da beğeneceğinizi umuyorum. Devam edecek olursak, Antarktika'da meydana gelen değişimin videonun başında bahsettiğim dünyanın diğer bölgelerini etkileyecek olayların fitilini ateşleyeceğinden bahsetmiştim. İşte buna en çarpıcı örnek şöyledir. 9 Ocak'ta haber sitelerinde ve sosyal medyada şöyle bir video viral olmuştu. İslamiyet'in kutsal kenti Mekke'yi çekirgeler istila edince umre ziyaretçileri namaz kılamadı. Kutsal mekanlarda alarm verildi. Evet, video gerçekti ve Kabe'nin tarihinde görmediği bir durumdu bu. Bu olaydan önce yaşanan birkaç ilginç olaya göz atalım. Kasım 2016'da 20 derece civarında seyreden hava bir anda -3 dereceye düşerek kar yağışı şeklinde ülkenin kuzeybatı ve orta kesimlerinde kendini göstermişti. Kasım 2018'de ise Arabistan tarihinde yaşamadığı sel olayına maruz kaldı. Bu selde 14 kişi hayatını kaybetmişti. Ağustos 2018'de ise Kabe'nin örtüsü değişecekken bir anda şiddetli bir rüzgar çıktı ve örtüyü kaldırdı. 9 Ocak 2019'da ise Kabe'yi de içine alan Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler istila etti. Binlerce çekirge yolunu kaybetmiş gibi Kabe'nin içine doldu. Evet, bu bahsettiğimiz olaylar daha önce Arabistan tarihinde yaşanmamış olaylardı. Tesadüf olarak nitelendirilmeyecek derecede Arabistan'da yaşanan bu olaylara dikkat edilirse hemen hemen hepsi iklimle alakalı durumlardır. Yani Arabistan'da bu durumların bağlantı noktası Antarktika'dır. Kabe'ye giremeyen Deccal,
kutuplarda ordusunu serbest bırakacak ve Müslümanlara saldıracak. Bu saldırı da İslam'ın merkezi Arabistan'dan başlayacaktır. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman sizce neyin hazırlığını yapıyor zannediyorsunuz? Evet, yaşadığımız bu zaman ahir zamandır. Bu zamanda insanlar yaşanan felaketlere yüz çevirecek, en yakınındakini unutacak, kendi canını kurtarmak için çabalayacaktır. Neredeyse bütün insanlık kıyametin yaklaştığını ve alametlerinin çoğunun görüldüğünü ve görülmeye devam ettiğini bilmektedir. Peygamber Efendimizin 1400 sene öncesinden haber verdiği olayların birçoğu gerçekleşmiş ve günümüzde de gerçekleşmeye mucizevi bir şekilde devam etmektedir. Peygamber Efendimiz ahir zaman nebisi olduğu için onun dünyada zuhuru aynı zamanda kıyametin alametlerinden biridir. Büyük alametlerden olan Deccal, Yecüc Mecüc serbest bırakıp ordusunu oluşturduğunda ve dünya kaosa sürüklendiğinde insanlar Hz. Mehdi'nin gelişini bekleyecektir.